Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone SE 2020-2021 yılında alınır mı ve kimler iPhone SE'yi tercih etmeli, bu konu hakkında detaylı bir değerlendirme yapacağız. Dostlar, videomuza geçmeden önce kanalımızı izleyen sizlerin %95'i kanalımıza abone değil. Eğer bana destek vermek isterseniz alt taraftan kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak cihazımızın tasarım detaylarıyla başlarsak iPhone SE, iPhone 7 ve 8 serilerinde alıştığımız ekran kasa oranı ve aynı kasa boyutuyla karşımıza çıkıyor ve iPhone 8'den de tasarım yapısı itibariyle tek farkı güncel iPhone modellerinde de gördüğümüz arka kapaktaki Apple logosu kasanın tam orta bölümüne entegre edilmiş durumda. Renk seçeneği olarak da cihazımızda kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere 3 farklı renk bizleri karşılıyor. Açıkçası özellikle iPhone SE'nin kırmızı renkli versiyonu diğer renklerine nazaran cihaza biraz daha hoş bir görünüm katıyor. Malzeme yapısı noktasında da telefonumuz amiral gemisi düzeyinde üst segment premium bir yapıya sahip. Burada arka kapağımız cam, çerçevelerimizde ise 7000 serisi alüminyum malzeme yapısı kullanılmış. Dostlar, iPhone SE'yi elinize aldığınızda bize metal hissiyatını çok net bir şekilde hissettiriyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında da iPhone SE 7.3 mm'lik kalınlığa ve 148 gramlık ağırlığa sahip. iPhone SE'nin günümüzdeki çoğu telefondan çok daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Telefonu tek elle kullansak dahi hiçbir şekilde elimizi yormuyor. Kalınlık noktasında da ideal bir seviyede olduğunu belirteyim. iPhone SE'nin ön yüzüne bakarsak burada iPhone 6'dan beri süregelen oldukça kalın çerçeveler bizleri karşılıyor. Bence bu tam ekran olmayan çerçeveli tasarım anlayışı cihazın bütünlüğünü bozuyor ama bu klasikleşen tasarımı seven bir kitle de var. Yani eski bir iPhone kullanıcısıysanız veya iPhone SE'deki bu çerçeveler ve home tuşu sizin hoşunuza gidiyor olabilir. Tasarım konusu öznel olduğu için ben burada sadece kendi görüşümü belirttim. Şimdi telefonumuzun ekran kısmına geçersek piyasanın en küçük ekranıyla karşımıza çıkan iPhone SE, Apple'ın Retina olarak adlandırdığı 4.7 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen ve HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 60 Hz tazeleme hızına da sahip ve inç başına düşen piksel yoğunluğu noktasında da 326 ppi'lik değerle önümüze çıkan bu ekran DCI-P3 renk kuzeyi desteğini de bünyesinde barındırıyor. Dostlar, burada ekranın çözünürlüğü kağıt üstünde gerçekten günümüz teknolojisinin çok gerisinde gibi gözükebilir, fakat kullanım deneyimi açısından kesinlikle pikselleri sayabileceğiniz derecede veya soluk kalitesiz bir görsel deneyim sunan bir ekranda gelmiyor. Ekranımızda renkler gerçeğe yakın bir şekilde gösterilebiliyor. Burada Apple gerçekten kaliteli bir IPS panel kullanmış. Bence SE 2020'nin ekran yönündeki en büyük dezavantajları 60 Hz'lik yenileme hızının sunulması ve bunun yanında ekran kasa oranı olarak da %65 gibi çok düşük bir seviyede kalması diyebilirim. Bunlara ek olarak parlaklık oranı olarak da cihazımızda 625 nitlik bir değere ulaşabiliyor. Güneş ışığı altında ekranı görme konusunda çok fazla zorluk yaşamadığımızı belirteyim. Dostlar, eğer ekran birinci önceliğinizse, yani telefondan çok fazla dizi film izlerim, YouTube'da takılırım diyorsanız iPhone SE'yi kesinlikle almanızı önermem. Çünkü hem ekran boyutunun küçük olması hem de kalın çerçeveleri nedeniyle herhangi bir video veya dizi film izlediğinizde görsel bütünlüğü bozan detaylardan diyebilirim. Şimdi ekrandan telefonumuzun en iddialı olduğu alanlardan birine, yani kameralarına geçersek iPhone SE'de arka tarafta tekli bir kamera sistemini görüyoruz. Bu kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram değerine sahip olan HDR yapay zeka ve portre modu destekli oldukça kaliteli bir sensörle karşılaşıyoruz. Bu kamera fotoğraf çekim kalitesi olarak şu anda bulunduğu 5000 TL bandındaki en iyi cihazlardan diyebilirim. Işık kaynağının yeterli olduğu ortamlarda fiyatına oranla çok iyi bir performans veriyor. Renkler olması gerektiği gibi gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor ve fotoğrafların detaylarında da kayıp yaşamadığımızı söyleyebilirim. Zaten SE 2020'nin ana kamerasının iPhone 11'in ana kamerasıyla yazılımsal birkaç farklılık haricinde de aynı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ışığı doğru bir şekilde aldığınız zaman çok kaliteli kareler yakalayabiliyoruz. Düşük ışık performansı olarak da App Store'da NeuralCam adlı bir uygulama var. Eğer o uygulamayı indirirseniz düşük ışıkta işlemcimizin yapay zeka desteğini kullanarak çok güzel bir performans elde edebiliyoruz. Şimdi iPhone SE'nin ön kamerasına bakarsak maalesef burada iPhone 8'de birebir aynı kamera bizleri karşılıyor. Sadece yazılımsal olarak portre modu eklenmiş durumda. 7 megapiksellik f2.2 diyaframla gelen HDR ve yapay zeka destekli bir kamera burada kullanılmış. Cihazımızın video çekim performansına bakarsak kamera konusundaki en etkili olduğu taraf video performansı diyebilirim. Burada 4K 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte oldukça başarılı videolar çekebiliyoruz.
Bunun yanında yazılımsal olarak sinematik stabilizasyon ve EIS desteğimiz bulunuyor. Özellikle hareketli çekimler yaptığımızda iPhone SE'nin kamerası titreşimleri engelleme konusunda gerçekten çok iyi bir seviyede. İçerik üretmeyi düşünüyorsanız, bütçenizi daha yukarılara çıkartamıyorsanız da iPhone SE gayet yeterli olacaktır. Dostlar, özellikle SE 2020'nin video performansı konusunda bu fiyatlara alabileceğiniz en başarılı cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bence kamera tarafındaki tek eksi yönü ultra geniş açı lensinin olmaması. Yani eğer geniş açılı çekimler yapmayı düşünüyorsanız iPhone SE bu konuda biraz zayıf kalıyor. Dostlar, ama bence iPhone SE'nin ana kamerasının genel bir kullanıcının çoğu ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağını düşünüyorum. Şimdi kameradan donanım tarafına geçtiğimizde burada iPhone 11 serisinde de bulunan Apple'ın A13 Bionic işlemcisi karşımıza çıkıyor. Bu işlemcimiz 3. nesil Neural Engine yapay zeka sistemiyle birlikte 6 çekirdekli bir yapıya sahip. İşlemcimizin teknik detaylarına girmeden gündelik kullanımda ve oyunlarda bize nasıl bir performans verdiğine bakarsak, öncelikle PUBG'de neredeyse tüm ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla oynatabiliyor. Ultra HD'de de 45 FPS'te oynayabiliyoruz ve oyun deneyimi açısından da yoğun patlama sahnelerinde ve kalabalık ortamlarda da hiçbir şekilde FPS drop'u yaşamadan oldukça kararlı ve akıcı bir performans aldığımızı belirteyim ki grafikleri yükselttiğimizde de performansta iniş çıkış yaşamıyoruz. Fakat SE 2020'nin bataryası özellikle PUBG, Call of Duty Mobile gibi yüksek grafikli oyunlarda bizi biraz üzebiliyor. Açıkçası arada bir oyun oynamayı düşünüyorsanız SE 2020 size yeterli gelecektir, ancak yoğun bir şekilde oyun oynuyorsanız kesinlikle iPhone SE'yi almanızı önermiyorum. Çünkü ortalama 3,5 saatlik PUBG sonrasında bataryamız tamamen bitmiş oluyor. Bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. iPhone SE'nin gündelik kullanımdaki deneyimine bakarsak burada yeni gelen güncellemelerle birlikte de halen çok performanslı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. iPhone SE'nin RAM kısmında 3 GB RAM ve buna eşlik eden 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı depolama alanı bizlere sunuluyor. Buradaki 3 GB'lık RAM sizi kesinlikle korkutmasın. Çünkü iOS ekosisteminde bu RAM miktarı herhangi bir problem yaşatmıyor. Gerek uygulamaların yükleme hızlarında gerekse arka planda uygulamaları açık bıraktığımızda bir yavaşlama, donma, takılma problemi yaşamıyoruz. Yani genel kullanımda iPhone SE bize çok tepkisel bir deneyim sunuyor. Küçük boyutuyla birlikte de tek elle kullanması da oldukça kolay. Dostlar, performans konusunda iPhone SE'nin en az 4-5 sene daha sorunsuz şekilde götüreceğini düşünüyorum. Eğer uzun ömürlü kullanım için bir cihaz alacaksanız iPhone SE kesinlikle mantıklı bir seçenek. Şimdi batarya kısmına geçersek burada 1821 mAh'lik bir batarya önümüze çıkıyor. Hızlı şarj kısmında 18 Watt desteğine yer verilmiş. Kutu içeriğimizde maalesef herhangi bir adaptörün çıkmadığını söyleyeyim. Burada ekstradan bir adaptör masrafımız olacak ve bu adaptörü aldığınızda cihazımızda 30 dakikada %50 oranında, 1 saat 44 dakikada ise %100 oranında doldurabiliyoruz. iPhone SE'nin batarya performansı olarak da oyun oynamadan gündelik bir kullanımda 6 saatlik ekran sürelerini bize rahatlıkla verebiliyor. Eğer parlaklığı yüksek seviyelerde kullanıyorsanız bu ekran süresi 5 saat civarına kadar düşebilir ama genel ortalamada 6 saati yakalayabildiğimizi belirteyim. Fakat burada oyun odaklı bir kullanımda bu süreler neredeyse yarı yarıya düşüyor. Açıkçası batarya performansı olarak ben iPhone SE'yi pek fazla beğenmiyorum. Ancak eğer telefonu çok yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız akşama kadar götüreceğini söyleyebilirim. Bataryadan telefonumuzun güvenlik seçeneklerine bakarsak burada yalnızca Home tuşuna entegre parmak izi okuyucu bizlere sunuluyor ve bu parmak izi okuyucumuz gerçekten çok stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Açıkçası içinde bulunduğumuz pandemi sürecini düşünürsek Face ID'ye göre Touch ID sensörü daha pratik bir çözüm diyebilirim. Burada parmağımızı dokundurduğumuz anda ekranımızın kilidini çok hızlı bir şekilde açabiliyoruz. iPhone SE hoparlör noktasında ise stereo hoparlörlerle karşımıza çıkıyor. Bu hoparlörler hem ses yüksekliği olarak hem de seslerin doygunluğu tarafında güzel bir performansı bizlere verebiliyor. Dostlar, iPhone SE ses performansı açısından gerçekten başarılı. Hoparlör konusunda çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Kablosuz bağlantı özelliklerinde ise iPhone SE'de Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojisine yer verilmiş. Maalesef cihazımızda 5G desteğimiz bulunmuyor. Buna ek olarak suya ve toza karşı dayanıklılıkta IP67 ile korunan iPhone SE 1 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Yazılım tarafında ise iOS 13 ile duyurulan iPhone SE en az iOS 19 güncellemesini de alacak. Yani şu an için minimum 4 senelik güncelleme desteğinin olduğunu söyleyebilirim. Zaten genel yazılım performansı olarak da stabilite ve verimlilik açısından en iyi işletim sisteminin iOS olmasından dolayı yazılım konusunda çok memnun kalacağınızı düşünüyorum.
Dostlar şimdi genel bir değerlendirme yaparsak iPhone SE özellikle 3 noktada öne çıkıyor diyebilirim. Bunlardan ilki kamera performansı, ikincisi yonga seti yani donanım kısmı, üçüncüsü de sunmuş olduğu yazılım deneyimi diyebilirim. Eğer özellikle iPhone 8 veya daha eski bir iPhone sürümü kullanıyorsanız iPhone SE'ye geçmeniz gayet mantıklı olacaktır. Bunun haricinde Android tarafından geçmeyi düşünüyorsanız özellikle ekran ve batarya performansını göz önünde bulundurmanızı öneririm. Şahsen ben önceden de pek çok iPhone modeli deneyimlediğim için iPhone SE'yi de kullandığım süre zarfında herhangi bir zorluk çekmedim. Bence şu anki ekonomik tabloyu da göz önünde bulundurduğumuzda iPhone SE halen alınabilir bir model. Peki sizce iPhone SE alınır mı? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için de alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.